Mutasyondan bahsediyorduk. Mutasyonu genelde evrimle karıştırıyorlar. Evrimde varlığın herhangi bir yapısına direkt etki etmesi söz konusu değil. Varlık kendi doğasal koşullarıyla ortama uyum sağlama hassasiyetiyle ortaya çıkıyor, gelişiyor. Ve etrafındaki ortamsal faktörünü kazandırdıklarıyla kendini geliştiriyor. Mesela ilk insan türünün alet kullanabilme becerisi için parmağın ortaya çıkması gerekiyor. Yani o mutant türlerin bu şekilde ortaya çıkması lazım. Gelişebilmesi için. Bu neyi geliştiriyor? Zekayı da geliştiriyor. Beyni geliştiriyor değil mi? Kademeli olarak beyni geliştiriyor. Ve bunun bağlı olarak da sürekli varlık kendi evrimini olumlu anlamda geliştirebilecek. Ama mutasyon dediğimiz şey ne? Misal sizler demeyeyim, askeri anlamda konuşalım. Askeriyede savaşta daha iyi bir faaliyet gösterebilsin diye askerlerin gözlerini, örnek veriyorum, kartal gözlerinin retinasıyla değiştiriyorlar mesela. Niye? Kartallar çok güzel görebiliyor. Örnek veriyorum. Veya gece görüşüne sahip olsun diye ekstra lens takılıyor. Ama bu lensin karakteri ya yine bioaktifse varlığına, daha sonra insanın varlığına mutasyona uğrattıracak bir özellik kazandırıyor. Mesela kullandığımız kimyasallar derinin üzerinde farklı reaksiyon sebep oluyor. Değil mi? Bu bir mutasyondur. Veya olmayan bir şey vücudumuza almak yine mutasyonu sağlar. İnsansal türün üzerinde yapılan deneylerde hayvana benzeyen türlerin ortaya çıkması, hayvan insan arası türlerin çıkması veya domatese balık geninin aşı yapılması, domatese domuz geninin aşı yapılması. Düşünebiliyor musun? Bozulumunu önlemek için. Karpuza kabak aşılamak gibi. Bunlar mutasyondur, evrim değildir. Bozuluma uğratılmıştır. Metamorfoz hadisesi dahi mutasyon değildir. Çünkü metamorfozda olan şey varlığın doğal yapısı yine kendi doğasallığın içerisinde başka bir hale dönüşüyor. En basit örnek hani kelebeği veriyoruz ya, tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Tırtıl kendindeki bir özelliği kullanılarak kelebeğe dönüşüyor. Biz tırtılın üzerinde DNA bölgeleriyle yani geniyle uğraşarak bambaşka bir şey yapmıyoruz. Evrim türleri üzerinde yapmış olduğumuz her bir çalışma onun mutasyona uğramasını sağlayabilir. Mutasyonun bir aşamasından sonra artık hücreler farklı hale dönüşeceği için, başkalaşacağı için, çünkü kökeninden yani DNA'sından bunu yapıldığı için dejenerasyona kadar gider. Dejenerasyon nedir? İnsan robotik kalıba baktığımızda diyoruz ki insan tanrısal öz insan numunesi haline gelebilecek bir potansiyel. Neden? Çünkü kendi tanrısal özüne benzer en yakın potansiyel. Şimdi biz bu varlığın üzerinde çalışmalar yaparsak, insan politik üzerinde çalışma yaparsak, kendi öz kriterlerine aykırı davranırsak ne olacak? Benzeşebilecek mi benzemek istediğini? Hayır. O yüzden mutasyonu evrimle karıştırmamak lazım. Diyorlar ki gözlerin, size daha önce de derslerde bahsetmiştim, artık yakını daha çok görme hassasiyeti var. Çünkü eskiden avcı toplayıcılıktan dolayı uzağı görmeye hassasiyeti vardı gözlerde. Şimdi sadece yakını görüyor. Uzağı görmekte zorlanıyor. O yüzden gözlerde gözüken hastalık aslında hastalık değildir. Bir nevi mutasyondur. Normal bir göz, yani normal bir görme yetisine sahip olan göz ne miyoptur, ne astigmattır, ne hipermetroptur. Şu an benim gözümü de muayeneye gitsek, benim gözümde de bir takım sıkıntılar çıkar. İşte 1.25, 1.35. Çünkü neden? Benim bulunduğum ortam ve tabi olduğum yaşam benim doğal evrimselliğime karşı. Çünkü benim kullandığım şey, yaşamak zorunda olurken kullanmış olduğum şey, ortama uyum sağlamak için kullanmış olduklarım şeyler, benim kullanmış olduğum biyorobotu ne yapıyor? Bozuluma uğratıyor.
ve mutasyona uğratıyor. Bizler kendi öz yoğunlaşım kriterlerimizi arttırdıkça, kendi hücrelerimizin üzerinde kendi öz enerjilerimizi devreye sokabildikçe, vücudumuzdaki herhangi bir mutasyonun önüne geçmemiz söz konusu. Ama bunu yapabilmek için de mangal gibi yürek gerekiyor demek istiyorum. Çünkü gerçekten öyle. İmanın tam olması lazım. Yani ki önce varlığın kendine inanması lazım. Kendi özüne güvenmesi lazım. Ve kendi öz enerjisini doğru şekilde kullanabilmesi lazım. Mesela ne yapabilirsiniz? Kendinizi şifalayabileceğinize inanıyorsanız, kendi vücudunuzdaki mutasyona engel olabileceğinize inanıyorsanız ve bunu canı gönülden yapacağınıza inanıyorsanız, kendi öz enerjinizi kullanarak istediğiniz bölgedeki hücrelere diyebilirsiniz ki hücresel rejenerasyon kabiliyeti, hız faktörünüzü arttırmanızı istiyorum. Ve kendi öz programınıza uygun şekilde asli orijinal karakterine dönüşmenizi istiyorum. Bunu deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Bir nevi niyet diyeceksiniz belki. Ama bunu niyet neydi? Varlığın yani insani bilincin farkındalıklı bir şekilde yapmış olduğu taleplerdi. Eğer siz bu farkındalığı kendinize oluşturursanız kendinizi tedavi edebilirsiniz. Kendinizi rejenere edebilirsiniz. Kendinizin mutasyona uğramış potansiyellerinizi ne yaparsınız? Mutasyondan kurtarabilirsiniz. Bozulumdan kurtarabilirsiniz. Kendi asli orijinal haline döndürebilirsiniz. Ama şunu da belirtmem lazım. Yani hevesinizi kırmak istemiyorum diye değil. Zamanı yaymak lazım. Yani bir defa, iki defa, üç defa değil. Deneyin ama kendinize inanarak deneyin. Ki gerçekten buna inandığınız vakit bunu başarmanız söz konusu. Hepinize iyi şanslar.